Herkese selamlar. Döviz kurunun çakılması sonucunda birçok araba fiyatları listelerini güncellediler. Ama bu rakamların halen yüksek olduğunu ve Türkiye şartlarında alınabilirliğinin çok düşük kaldığını söylemek gerek. Artık bunu kabullenmemiz gerek. Biz 3. sınıf vatandaşlar olduk. Sıfır otomobil almak artık orta ve alt gelirli insanların alamayacağı rakamlarda. Sıfır otomobillerin en ucuzu bile şu şartlarda 250.000 TL'lerde. En önemli etken olan döviz kurunun düşmesi o da hayal gibi duruyor. İnşallah döviz düşer, yerin dibini de boylar. Ama gerçekçi de olmamız lazım. Her neyse, döviz kurunun düşmesinden sonra fiyatlarını güncelleyen markaların videolarını yavaş yavaş çekiyoruz. Öncelikli olarak istediğiniz modeller varsa söyleyin, ilk sıralara bu markaları alabilirim. Araba pazarının hareketlenmesi için yeni bir ÖTV düzenlemesinin şart olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Hepimiz fiyatların düşmesini istiyoruz ama maalesef bizim ülkemizde işler tüketicinin mutluluğu ve istekleri üzerine gitmiyor. Markaların Türkiye temsilciliklerini yapan şahıs ya da firmalar ne zaman ki biz bu fiyatlara araç satamıyoruz, bir düzenleme gelmesi gerek, yoksa olmaz. İşte o zaman yeni bir düzenleme gelir. Tabi bu söylemde bulunabilmesi için oluşması gereken şartlar var. Bunun ilki, araç tedarikinde sıkıntı yaşanmadığında, işte otomobil için gerekli olan krizler çözülüp her şey pandemi öncesindeki gibi olursa, yani istedikleri araç siparişleri düzenli olarak çekebilirlerse o zaman olur. İkinci oluşması gereken şart ise araç istediler, geldi ama fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimse ilgi göstermiyorsa, araç satamadıklarından ötürü o zaman markaların ülkemizdeki temsilcilikleri ÖTV'de yeni bir düzenleme isteğinde bulunabilirler. Onlar istedikleri takdirde zaten dikkate alınacaktır. Bu şartların harfi harfine oluşmasa da, yani iki şart oluştu ama çok üst düzeyde olmadıysa bile, yine de ÖTV talebi için yeterli olacağını düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın, ben kimseye sakın araç almayın, fiyatları düşürsünler diyemem, çünkü ülkemizde araç alamadığın her gün zararda oluyorsun. Çünkü fiyatlar bugün için düne göre yüksek ama yarına göre de çok uygun. Evet, Ford EcoSport'un fiyatından önce biraz muhabbet etmek istedim. Artık dövizin düşmesinden sonra aracın fiyatının ne kadar olduğuna geçebiliriz. Bu arada Ocak fiyatlarına da değineceğim. Fiyatının ne kadar yükseldiğini de görmüş oluruz. Böylelikle dövizin hayatımızın ne kadar içinde olduğuna hepimiz tanıklık etmiş oluruz. Belki döviz ile maaş almıyoruz ama her şey dövize endeksli. Onun için ekonomimiz güçlü olduğunda otomatikman refah seviyemiz artıyor. Ford EcoSport ülkemizde iki versiyon ile satılıyor. Steel ve ST Line. Öncelikle ülkemize satılan EcoSport'un üzerinde bulunan 1.0 litrelik EcoBoost motora bakalım. Ford markasının B segmenti SUV modeli olan EcoSport, Ford'un Romanya fabrikasında üretilmekte. Avrupa piyasasına Romanya'da üretilip ihraç ediliyor. 1.0 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli içten yanmalı EcoBoost motor 125 beygir güç, 170 Nm tork değerlerine sahip. Benzinli olan EcoSport 6 ileri otomatik şanzımanı ile şehir içindeki yakıt tüketimi 7.2 litre iken şehir dışındaki yakıt tüketimi ise 5 litre. Yakıt tüketiminde bu değerlerin fabrika verileri olduğunu hatırlatayım. Normal kullanımda bu değerleri yakalaması çok zor. Bu fabrika verilerin 1,5-2 litre üstünü düşünmek gerek. 1249 kilogram ağırlığa sahip olan EcoSport sıfırdan 100 km/saat hıza 11.6 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj alanına baktığımızda 356 litrelik bagaj hacmi ile rakipleriyle aynı seviyede olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 1.0 litrelik 125 beygir güç sunan EcoSport'un stil donanımın güncel kampanyalı fiyatı 409.000 TL. Döviz düşmeden önce Aralık ayındaki fiyatı 454.000 TL idi. Yani döviz kurunun düşmesiyle 45.000 TL indirime gitmiş oldu. Peki EcoSport stil donanım 2021 yılına başlarken, yani Ocak ayındaki fiyatı neydi? Evet, liste fiyatı 227.000 TL idi. Tamı tamına fiyatı 182.000 TL artmış oldu. Yani %80'lik bir değer kazanmış oldu. Evet, şimdi diğer donanım olan ST Line donanımın fiyatına baktığımızda kampanyalı fiyatı 464.000 TL. Döviz kuru düşmeden önce Ford markasının Aralık ayındaki yayınladığı listede 515.000 TL idi. Döviz kurunun düşmesinin EcoSport'un bu versiyonuna 51.000 TL'lik bir indirime sebep olmuş. Ocak ayındaki fiyatının ne kadar olduğuna baktığımızda %80'lik vergi diliminde yer aldığı için 308.000 TL olduğunu görmekteyiz.
Ocak ayından yılın son ayı olan Aralık ayına kadar tam olarak 156.000 TL zamlanmış oldu. EcoSport'un alabileceğiniz opsiyonlarına baktığımızda konfor paketi sadece ST-Line donanım ile alabiliyorsunuz. Ve konfor paketin içinde kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat takip sistemi, otomatik yanan uzun farlar, geri görüş kamerası ve ön park sensörü, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı ön koltuk özellikleri yer alıyor. Gerçekten dolu dolu bir opsiyon paketi. Videonun sonuna geldik. Şimdi EcoSport'un iç dış tasarımın ayrıntılarının olduğu görselleriyle sizi yalnız bırakıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kimseye de karışmayın.